Selam arkadaşlar. Bilgi sarmalı kitabımızın üstü sayılar konusunun ikinci testiyle karşınızdayım. Gelin sorularımıza başlayalım. Birinci soruda demiş ki 8 üzeri x artı 1 eşittir 16 üzeri x eksi 1. Olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. İlk önce ifademizi şu şekilde yazalım. 2'nin kübü üzeri x artı 1 eşitmiş 2'nin dördüncü kuvveti üzeri x eksi 1. Şimdi tabanlar birbirine eşit iken ne olacaktı arkadaşlar? Kuvvetlerin de birbirine eşit olması lazım. Bu durumda ben burayı şöyle yazsam. Kuvvetin kuvveti de çarpıldığına göre 2 üzeri 3x artı 3 ile 2 üzeri 4x eksi 4 ifadelerini aldığımızda bu iki ifadenin de birbirine ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eşit olması gerekiyor. Bu eşitliği gelin burada sağlayalım. 3x artı 3 eşittir 4x eksi 4 ise x'imizi karşıya attık. X eksi 4'ü karşıya attık. 7 geldi ve cevabımız birinci soruda Denizli şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. İkinci soruda da ortak paranteze alma yöntemiyle çözülecek bir soru arkadaşlar. 2 üzeri n artı 3'ü ben ilk önce 2 üzeri n çarpı 2'nin kübü şeklinde ne yapabilirim? Parçalayabilirim. Aynı şekilde eksi 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri n eşittir 160 ise arkadaşlar 2 üzeri n parantezine aldığımızda şurada gördüğümüz 2'nin kübü şöyle alalım. 2'nin birinci kuvveti ve bir tane de 2 üzeri n ifadesini görmüş oluyoruz. 2'nin kübünden 8, 2'nin birinci kuvvetinden eksi 2 ve 2 üzeri n'den dolayı da eksi 1 ifadesini aldık ve 160'a ne yapmış olduk? Eşitlemiş olduk. Şu ifadeyi gelin çözelim mi? 8 eksi 2 nedir? 6 eksi 1 5. Yani bizim ifademiz 2 üzeri n çarpı 5 çarpı 160 geldi. Her tarafı 5'e böldüğümüzde de 2 üzeri n'in 32 geldiğini söyleyebiliriz. Buradan da 2'nin 5. kuvvetinin 32 olduğunu söyleyebiliriz ve buradan cevabımıza ikinci soruda Bursa gelmiş olur. Diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da 3 ve 4. sorular birbirlerinin aynısı. Ama burada önemli bir nokta var. O önemli olan nokta birisinin tek kuvvet, birisinin çift kuvvet olma durumu. Şimdi ileride mutlak değer ve köklü sayıları işlediğimizde bu kısım daha anlaşılır hale gelmiş olacak. Şimdi ifade tek kuvvetse kökün içerisine alırken 17 şeklinde alacağız. Kökün derecesi 17. Aynı şekilde burada da kökün derecesi 17 aldığımızda bu iki ifadenin 17'leri gidecek ve içeride 3x artı 1'in x artı 17'ye eşit olduğunu görebileceğiz arkadaşlar. X'i karşıya attım 2x, 1'i karşıya attım 16 ve x'imiz buradan arkadaşlar ne gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuz bu şekildeydi. Dördüncü sorumuza geldiğimizde ise kuvvetimiz çift olduğu için 10. dereceden kök olarak alıyorum ifadeyi. Aynı şekilde burada da 10 olarak alıyorum. 2x eksi 6 ve x artı 12 gelmiş oluyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta ifadenin ne olması lazım arkadaşlar? Mutlak değerce çıkması gerekiyor. Bu durumda mutlak değeri iki kolay ayırmam gerekiyor. Birincisi ifadeler aynı çıkabilir. 2x eksi 6 x artı 12'den x'imizin değeri buradan ne gelir arkadaşlar? 18 gelmiş olur. Bir ikincisi ise 2x eksi 6'yı aynen çıkarıp ikinci ifademizi de eksiyle çarptığımızda çıkan sonucumuz eksi 6 ve x'imize buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 gelmiş oldu. 18 eksi 2'den cevabımız 16. Üçüncü ve dördüncü sorulardaki farkı umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Tek kuvvetlerde ifade aynen çıkıyor. Eğer ki derece ile kök birbirini karşılıyorsa
Çift kuvvetlerde ise ifade dışarıya çıkarken mutlak değerci çıkması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Devam edelim diğer sorularımızla. 5. soruya geldik arkadaşlar. 5. soruda ise şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. 3 tane durum var. Birincisi, kuvvetimiz 0 olursa, geçen derste anlatmıştık bunu. 0 hariç bütün reel sayıların 0. kuvveti neye eşit oluyordu? 1'e eşit oluyordu. İkinci durumumuz ise şu. 1'in tüm kuvvetleri neydi? 1'e eşitti. Bu da ikinci durumumuz. Üçüncü durum ise arkadaşlar eksi 1'in çift kuvvetleri. Eğer ki ifade çift kuvvet ise eksi 1'in bütün çift kuvvetleri bize neyi verecek arkadaşlar? 1'i vermiş olacak. Gelin 5. soruda bu durumu bakalım. Şimdi 2x eksi 8'i ilk önce 0'a eşitleyerek başlayalım. X 4. Bu birinci yöntemimizde. Şimdi x 4 ama arkadaşlar tabana yazdığımızda da 0 üzeri 0 geliyor. Ben bunu geçen dersimizde belirsizlik olarak ne yapmıştım? Vermiştim. Bu durumda birincisi için 4'ü ne yapamayız? Alamayız. İkinci durumumuza bakalım. Tabanı ne yapıyorduk? 1 yapıyorduk. Tabanı 1 yapan değerimiz x5 değeri değil midir? 5 eksi 4'ten 1 üzeri ne gelmiş oldu? 5, 2, 10. 10 eksi 8, 2. 1'in karesinden bir cevabımız geldi. Bu elimizde kalsın arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda ise üçüncüde de eksi 1 yapmamız gerekiyordu değil mi? Eksi 1 yapabilmem için x'in yerine burada da 3 yazmak istiyorum arkadaşım. 3 eksi 4 üzeri 3 yazdığımızda 6 eksi 8'den eksi 2 eksi 1'in eksi ikinci kuvveti yine tekrardan ne gelmiş olacak arkadaşlar? 1 gelmiş olacak. Peki burada o zaman şunları söyleyebiliriz. 4'ü alamadık, 5'i aldık ve 3'ü aldık. Buradan da toplamları mı sorulmuş? Evet. Cevabımız Adana yani 8 şıkkı vermiş oldu. Geldik 6. soruya. Şimdiye kadar çözdüğümüz sorularda tabanlar birbirlerine benzer yani türemiş haldeydi. Mesela örnek veriyorum 8'in A'lı B'li kuvvetleri verilmiş ya da 4'ün A'lı B'li kuvvetleri verilmiş. Ne yapmıştık bunlarda? İşte 8 için 2'nin kübü, 4 için 2'nin karesi olacak şekilde çözmüştük. Peki burada 6. soruda bir durum söz konusu. Bunların birbirine eşit olabilmesi için 3 üzeri 0 ile 5 üzeri 0'ın birbirine eşit olmaktan başka çaresi yok arkadaşlar. Bu durumda şöyle diyebilir miyim? A artı B eksi 12'miz 0'a, A eksi B eksi 2'miz de tekrardan 0'a eşit olsun ki bu ifadeler birbirine eşit olabilsin. Onları gelin toplayalım. Topladığımızda 2A, B'ler birbirini götürdü. Eksi 14 eşittir 0'dan A'mız ne geldi arkadaşım? 7 geldi. Herhangi bir denklemde yerine yazalım. 7 artı B eksi 12 de 0'a eşitti. B de buradan ne geliyor? 5 gelmiş oluyor. B eşittir 5 diyelim. A 7, B 5. Çarpımları sorulduğu için de cevabımız Edirne şıkkı gelmiş oluyor. Devam edelim. Diğer sayfamızdaki sorularla. Önemli bir soru 7. sorumuz. 7. soruda da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. İfadeyi 2'nin kuvvetleri şeklinde yazdığımızda eğer ki bunlar çarpım olsaydı ne olacaktı? Toplanacaktı ve çarpıldığında 27 ile 81 ne gelmiş olacak arkadaşlar buradan? Şöyle bir ifade gelecek. 2 x artı y'den ne gelmiş oldu? 3 üzeri 7 gelmiş oldu. Evet ifadeler birbirinin aynısı değil ama burada çözüm yaparken neye dikkat etmemiz gerektiğini ben size anlatacağım. 2 üzeri x'i 2 üzeri y'ye böldüğümüzde de 27 bölü 81'den ne gelecek? 1 bölü 3 yani 3'ün eksi 1. kuvveti gelmiş olacak. Ben bunları aynı tabanda yazabileceğim için x artı y'ye 7, şurası da 2 üzeri x eksi y eşittir 3 üzeri eksi 1 şekline gelecek. Buradan da eksi 1'i yazdığımda
eksi 7'den cevabımızın 7'nin Adana olduğunu görebiliriz. 8. soruyla devam edelim. Şimdi 8. sorumuzda ise 2 tane durum var arkadaşlar. Birisi 0 ile A 1 aralığında, bir de A'nın 1'den büyük olduğu durumlarda söz konusu. Şimdi buradaki A'mız bizim aslında tabanımız olacak. A üzeri X, A üzeri Y ise X burada küçüktür Y olacak. Yani ne olmuş oldu burada? Yön değiştirme var. Yön değiştirme var. Eğer ki A büyüktür 1 ise, yani tabanımız birden büyükse hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. A üzeri X büyüktür A üzeri Y ise X Y'den nedir arkadaşım? Büyüktür. Bu durumda 3. soruya baktığımızda 27 ve 9 verildiği için ifadelerde ben soruyu şu şekilde yazabilirim. 3'ün kübünün x eksi 1. kuvveti küçüktür 9'un, yani 3'ün karesinin x artı 1. kuvveti. Arkadaşlar şimdi burada ne yapabiliriz? Tabanları çarparız. Kuvvetleri çarparız. Tabanlar eşit olduğu için işlemi normal eşitsizlik sorusu gibi çözebiliriz. 3x eksi 3 küçüktür 2x artı 2 deriz. Ve bunu bu tarafa attığımızda x küçüktür. Ne gelmiş olur? 5 gelir. Eşitsizliğini sağlayan x doğal sayıların toplamı, yani 0'dan 4'e kadar olan sayıların toplamı istenilmiş. 0, 1, 2, 3 ve 4'ü topladığımızda da 10 geliyor. Cevabımıza buradan Ceyhan gelmiş oluyor. 8. sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda buradaki anlattığımız kısmın bu sefer tabanımızın 0 ile 1 aralığında olduğunu görebileceksiniz. İsterseniz bu soruda da ne yapabilirsiniz? Tabanı değiştirerek, yani şu şekilde 2 bölü 3 verilmiş. Ben bunu 3 bölü 2 şeklinde de ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu şekle getirdiğimizde de A'nın birden büyük olma durumunu ne yapabilirim? Kullanabilirim. Gelin çözelim. 2 bölü 3 üzeri x artı 6 küçük eşittir. Burada da 27 bölü 8'i ben 2 bölü 3 şeklinde aynı tabanda olsun diye yazıyorum. Şimdi ben buranın aslında kübünü alacağım ama pay ve paydanın da yerini değiştirdiğim için eksi 3. kuvvetini alacağım ve kuvvetin kuvveti çarpıldığı için şöyle bir şey yazabilirim. X artı 6'ya eksi 3 artı 3x geldi. Şimdi 2 bölü 3 0 ile 1 aralığında olduğu için de arkadaşlar ne yapacağım? Yön değiştireceğim. Büyük eşittir haline mi getireceğim ifadede? Buradan 3x küçük eşit büyük eşittir. Burayı 2x diye yazdım. Eksi 3 karşı attım. 9. Her tarafı 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4,5 diye yazalım. Büyük eşittir x dedim. X'in en büyük değeri kaçtır buradan? 4'tür diyebiliriz ve cevabımız buradan da 9 Denizli gelmiş olur. 10. sorumuzla devam edelim. Burada da aralık bulma arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri a'nın 37 olduğu verilmiş. 2 üzeri a'nın 37 olduğu verilmiş. Eğer ki bu ifade 2 üzeri 5 olsaydı 32, 2 üzeri 6 olsaydı da 64 olacaktı. Yani burası 32 ile 64 arasında bir değer mi? O zaman a'nın aralığı 5 ile 6 aralığında olması lazım. Burası doğru, burada yanlış, burada yanlış. Burası doğru ve burası doğru. B'ye geldim. 3 üzeri b'nin 86 olduğu verilmiş. Eğer ki b'miz 4 olmuş olsaydı ne olacaktı? 81. 5 olsaydı da 243 olacaktı. B ifadesi o zaman 4 ile 5 aralığındadır diyebilir miyim? Burası doğru. Yine burası da doğru. A ve D doğru gidiyor şu an için. 5 üzeri C'nin de 104 olduğu verilmiş. Eğer ki 2 olsaydı 5'in karesinden 25, 5'in kübünden de 125 gelecekti. O zaman C ifademizde 2 ile 3 aralığında olacak. O da galiba Denizli şıkkımıza doğru olarak verilmiş. 10. sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Devam edelim diğer sayfamızdaki sorularla. 11. soruya geldik. 11. soruda
Aşağıdaki tabloda kare içinde yazan pozitif tam sayılara tablonun sağında ve solunda yazan işlemler uygulanılıyor diyor. Şimdi kare içerisine A ve B verilmiş sarı karelerde. Sol tarafına A üzeri B, sağ tarafına ise B üzeri A yazılmış. O zaman 64'ü ben 2 ile nasıl oluşturabilirim? 6 ile. Yani 2 üzeri 6 nedir? 64'tür. O zaman benim y'nin yerine yazacağım ifade 6'nın karesi olacağı için y'si 36'dır diyebilir miyim? Y'si 36 ise arkadaşlar buraya 36 dedim. Şimdi 36'nın birinci kuvveti 36 olacağı için z'nin yerine ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. T'ye ne demem lazım? 1 üzeri 36 demem lazım. 1'in tüm kuvvetleri neye eşitti? 1'e eşitti. O zaman T'nin değeri de buradan Adana şıkkıdır diyebiliriz. 11. sorumuz da bu şekildeydi. 12. sorumuza bakalım. 12. soruda mavi, siyah, sarı ve pembe renklerde ifadelerde boş kutuların içerisine artı, eksi, çarpı, bölme sembolleri her kutuya farklı bir sembol gelecek şekilde yerleştirildiğinde dairelerin içerisinde yazılan sayılarla yapılan 4 işleminde sonucu aynı oluyor diyor. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. 2 üzeri 9'da 2 üzeri 7 verilmiş. Belli ki bölme olsun. Buradan 2'nin karesinden cevabımız ne geliyor? 4 geliyor. 2'nin kübü, 2'nin karesi. Farkını alalım. 2'nin kübü 8'di, 2'nin karesi 4'tü. 8'den 4 çıkarsa yine 4 gelmiş olur. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri eksi 2'yi de çarpalım. Çarptığımız anda da 2'nin karesinden yine 4 gelecek. Çünkü tabanlar eşitse ne yapıyorduk? Kuvvetler toplanıyordu. 4 eksi 2'den 2 gelmiş oldu. 2'nin karesinden de cevabımız 4. En son ne kaldı? Toplama işlemimiz kaldı. Buraya da topladığımızda da 2 ile 2'nin toplamından 4. Şu an 4 işlemimizin sonucu da 4 olarak çıktı. Gelelim bunları burada yerine yerleştirelim. Eksi, artı ve buradaki de bölme işlemiydi. Şimdi şu işlemi yaptığımızda ne geliyor arkadaşlar? 4 eksi 2, 2, bir daha 3 geldi. 3'ü 1 bölü 2'ye böldüğümüzde ters çevirip çarptığımızda cevabımız 12. soruda Ceyhan gelmiş oluyor. Diğer sayfaya geçelim. 13. sorumuzla bu kısmı da bitirmiş olacağız. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içerisine ayrıt uzunluklarından ikisi 3 cm ve 7 cm olan sarı renkli dikdörtgenler prizması biçimde kutular hiç boşluk kalmayacak biçimde yatayda 81 tane, düşeyde 9 tane olarak dizilebilmektedir. Buna göre bu kutunun gri renge boyalı tabanının alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Tabana göre işlem yapacağız. O yüzden şöyle diyelim. Bakın şu ifade şöyle yerleştirilmiş arkadaşlar. Şöyle de 3 boyutlu olduğunu görelim. Şöyle gösterelim. Şimdi şurası 27 santimetreymiş ve buranın da 3 santimetre olduğunu söylemiş bize. Buradan kaç tane almış? 9 tane. O zaman buranın uzunluğu için şunu diyebilir miyim? 27 çarpı 9'dur. Yani şu bölge için konuşuyorum. Devam ediyorum. 81 tane de 3 santimetre olan kısımdan mı oluşacak? Orası için de yani şuraya yazalım 81 çarpı 3 şeklinde. Buna göre bu kutunun gri renge boyalı tabanın alanı sorulduğu için bu ifadelerin çarpımı bize alanı vermeyecek mi? 27 çarpı 9 çarpı 81 çarpı 3. Hepsini 3'ün kuvveti şeklinde yazabiliyorsam 3'ün kübü, 3'ün karesi, 3'ün 4. kuvveti ve 3'ün 1. kuvveti diye yazdığımızda tabanlar eşit. Topla kuvvetleri 5, 9, bir daha 10 gelmiş oldu. Buradan da cevabımız Adana şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Böylece üstsüz sayılarla ilgili ikinci testi de tamamlamış olduk. Bilgi sarmalında konuları tek tek yine çözmeye devam edeceğim. Hoşça kalın, başarılar arkadaşlar.